bu Cumhuriyetimizin bu güzel akşamında, 100. yılı kutladığımız bu akşamda hepiniz hoş geldiniz ve sefa geldiniz diyorum değerli arkadaşlarım. Arkadaşlarım tabii çok uzun zaman geçti aradan. Aşağı yukarı 1 Ocak tarihiydi en son yayını yaptığımız zaman. Dolayısıyla 1 Ocak'tan itibaren 10 ay, yaklaşık Kasım ayına girdiğimizde düşünürsek 11 ay diyelim. 11 aylık bir süre zarfında canlı yayın yapma imkanı elde edemedik. Dolayısıyla e, yani bugüne nasip oldu diyelim değerli kardeşlerim. Sizlerle beraber olmak, sizlerle sohbet etmek, bir muhabbet ama havasında kısa vaktinizde almadan bir canlı yayını Allah'ın izniyle inşallah kapatmak istiyorum değerli kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar, canlı yayınımız tabii sohbet olacak, katılan arkadaşlar olabilir, katılamayan arkadaşlarımız olabilir. Dolayısıyla tabii bu akşam çok önemli bir akşam. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Dolayısıyla bu akşamda herkes tabii ki kendine göre planları vardır, programları vardır. Ama sonradan banttan izlerler diye düşünüyorum değerli kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar, özellikle bir taraftan da notlarıma bakmak istiyorum. Ender kardeşim gelmiş, selam diyorum. Ender kardeşim de videolarımıza yorum yapan, yorumlarıyla katılan değerli kardeşlerimden bir tanesi. Bir taraftan da müsaade ederseniz bakmak istiyorum. Çünkü öbür ekranımda da bazı aldığım notlar vardı değerli arkadaşlarım. Bu yönden oraya da bakarak böyle gitmek istiyorum. Ender kardeşim nasılsınız demiş. Çok teşekkür ederim Ender kardeşim. Sağ ol, var ol. Hamdolsun iyi olmaya çalışıyoruz. Aradan epey bir zaman geçti. O yüzden yani ben de tabii ilk günkü gibi heyecanlıyım. Özellikle tabii içerik yapmak, içerik üretmek, bunları uygulamak çok daha basit ama bir canlı yayın yapmak, canlı yayında beraber olmak, sizlerle beraber sohbet edebilmek ayrı bir heyecan diyelim. Sürçülisan edersek de affola diyelim değerli kardeşlerim. Evet arkadaşlar, Ender kardeşim demiş ki kral geri döndü. Estağfurullah, estağfurullah. Benim öyle bir hiçbir zaman bir düşüncem olmadı değerli arkadaşlarım. Yani ben her zaman mütevazi bir şekilde sizin bir abiniz olaraktan her zaman mütevazi bir şekilde ilk günkü ailemizin kanalında neysek daha sonra da oyuz diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Şimdi değerli kardeşlerim, şimdi bir taraftan da dedim ya müsaade ederseniz öbür tarafa da öbür ekranıma da bakıyorum diye. Hepinizi öncelikle tekrar saygıyla, sevgiyle, hürmetle tekrar selamlıyorum değerli arkadaşlar. Bu arada tabii sizlerin de sorusu olursa face to face yani yüz yüze sorularınız olursa yazarsanız çok memnun olurum. Ayrıyetten bunu da belirtmiş olayım değerli arkadaşlarım. Evet, Hakan Mor kardeşim, abim demiş. Teşekkür ediyorum Hakan Mor kardeşim. Bu da yorumlarıyla videolarımıza katkıda bulunan değerli arkadaşlarımızdan bir tanesi Ender'le beraber. Evet arkadaşlar, şimdi özellikle şöyle başlayalım sohbetimize. Muzaffer Kolçak adlı bir arkadaşımızın bana bir sorusu vardı. Sosyal medya üzerinden bir soru yöneltmişti. Abi işte ben de kanal kurmak istiyorum. Kanal açmak istiyorum. Ne yapabilirim? Nasıl bir şekilde hareket edebilirim diye sormuştum. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ne yaparsanız yapın. Ne yaparsanız yapın, severek yapın değerli kardeşler. Benim size ilk yeni başlayacak olan özellikle Top 11'da YouTube'da yayın yapacak, içerik üretecek kardeşlerim için öncelikle şunu söylüyorum. Ne yaparsanız yapın lütfen ama lütfen severek yapın değerli kardeşlerim. Yani sonuçta
bir taraftan da müsaade ederseniz oraya bakıyorum dedim ya. Yani severek yapmak çok önemli. Gerçekten çok önemli. E, Çizgiyi bozmayın arkadaşlar. Çizginizi bozmayın. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir abiniz olarak, daha doğrusu yaşça sizden büyük biri olarak söyleyeyim. Arkadaşlar öncelikle hiçbir zaman çizgiyi bozmayın. Bu birinci olmazsa olmaz kuraldır. Ha, başlarken hiçbir zaman da bu pastadan ne kadar bir dilim alabilirim, ne kadar pay alabilirimin lütfen hesabını yapmamaya çalışın derler. Severek başlayın, emek verin. Yani emek verilmeden zaten hiçbir şey olmaz. Bazen mesela ben eşimle de hani eşim de bazen diyor işte sosyal şeyde ekranlar elinden düşmüyor. Yani bir şeye emek verirseniz dolayısıyla bir şeyler yapma şansınız olur. Ha biz mesela örnek kendi kanalımızdan, ailemizin kanalından örnek verecek olursam sizler için. Arkadaşlar özellikle söyleyeyim. Başta tabii ki videolarımızda yani kanalın ilk baştaki videolarına baktığınız zaman şu anki videolar arasında biraz farklı bir miktar bir fark görebilirsiniz. O zamanlarda tabii biz teknolojiyi çok fazla kullanmıyorduk. Dolayısıyla teknolojiyi çok kullanmadığımız için yani daha doğrusu efektleri kullanmıyorduk. Videoların içine katılabilecek şeyleri kullanmıyorduk değerli arkadaşlarım. Dediğim gibi yani sonuçta bunu kullanmadığımız için ilk baştaki videolarımız biraz daha düz, sadeydi. Ama son dönemlerde, son 8 ay, 9 ay, hatta belki de 10 ayda diyebilirim. Bazı efektleri videosal, teknolojisel olarak naçizane çok abartmadan bazı efektleri kullanır hale geldik. Dolayısıyla bu videolarımızda tabii birazcık efektlerde biraz videonun standartlarında oynama oldu. Ama oynamayan tek şey var. Hiçbir zaman değerli arkadaşlar çizgimizi bozmadık, çizgimizden şaşmadık ve aynı çizgi üzerinde devam ettik arkadaşlar. Yani sonuçta biz neysek oyuz arkadaşlar. Hakan Mor kardeşim kral. Yani arkadaşlar bakın yani ben bir kral değilim arkadaşlar. Tamam siz beni seviyorsunuz. Doğal olaraktan ben de sizi seviyorum. Ama hiçbir zaman ben açıkça konuşmak gerekirse kral değilim. Bir şeyleri aktarmaya çalışıyorum. Naçizane bildiğim kadar aktarmaya çalışıyorum. Naçizane yapabildiğim kadar aktarmaya çalışıyorum. Ama hiçbir zaman öyle bir krallık değil. Kimse kral değil arkadaşlar. Bütün diğer YouTuber arkadaşlarım da bazı şeyler paylaşıyorlar. Kendilerine göre çok güzel içerikler üretiyorlar. Herkes kendi bir çizgisi var. Kendi yolunda gidiyor. Dolayısıyla yani şimdi tabii hepinizin bildiği, malum olan insanlar var. Bunlardan İhsan kardeşim, meccanen hepinizin çok sevdiğini bildiğim değerli Bülent kardeşim. Kendisi yurt dışında yaşıyor. Dolayısıyla bizim İhsan ve Bülent kardeşimle bir ortak yayıncılar grubumuz var zaten. Yani bir yayıncı şeyimiz var. Bu grupta da bazen konuşulabiliyor bu konular. Yani herkesin kendi bir çizgisi var. Bazı arkadaşlarımız yeni başladılar. Yeni başlayan arkadaşlarımız var. Onlara da başarılar diliyorum. Her zaman için yeni başlayan arkadaşlarımızın da yanında olacağımı buradan biz ailemizin kanalından sizlerin huzurunda tekrar belirtmek istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu konuya geçtik. Bir başka bir konumuz daha vardı. Bununla alakalı. Abi oyunun genel evresini nasıl buluyorsun diye bir soru gelmişti bir arkadaşımızdan. Arkadaşlar şimdi 3D geldikten sonra dolayısıyla oyunun biraz çehresi değişti. Dolayısıyla bu konuda hani bir şey demek mümkün değil ama dolayısıyla oyunun çehresi değiştikten sonra güncellemelerle, arka arkaya gelen güncellemelerle beraber dolayısıyla bu oyunun grafiksel yani değişim modu daha etkili ve güzel hale geldi.
Şimdi değerli kardeşler, özellikle ben şunu söylemek istiyorum. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Şu anda bir bana özelden bir ha DJ Number One kardeşim, ona da çok teşekkür ederim. Hoş geldin, sefa geldin. Yayında donma var diyor. Yani teknolojik olarak tabii ki yani bu tip şeyleri yaşıyoruz. Dolayısıyla artık mazur görün diyorum arkadaşlar. Daha sonra inşallah tabii katılamayan arkadaşlar çok fazla var. Dolayısıyla onlar da daha sonra inşallah banttan bu canlı yayınımızı 11 ay sonra izlerler diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Evet güzel kardeşlerim. Oyundan bahsediyorduk. 3D geldikten sonra oyun bir evrim geçirdi. Dolayısıyla ben her zaman bakın yorumlara da yapan kardeşlerime de şu cevabı veriyorum değerli arkadaşlar. Evet, tekrar kusura bakmayın lütfen. İşte teknolojik olarak bazen ufak tefek hatalarımız oluyor. Yayında donma var demiştiniz. Tekrar bir revize ettik. Tekrar devam ediyoruz canlı yayınımıza. Şimdi arkadaşlar ne diyorduk? 3D'den bahsediyorduk. Yani şimdi 3D'den evvel daha ziyade oyundan sıkılanlar, bıkanlar, daha doğrusu yeterli görenler oluyordu. Ama 3D'den sonra oyunda yine bir tekrar geri dönüşler başladı. Yine de oyunun içinde, oyunun aktivite alanında güncellemeler geldi. Dolayısıyla her gelen güncelleme yeni bir etkiye, yeni bir alana yer açıyor diyelim. Dolayısıyla oyun şu anda iyi yönde gidiyor arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımızın tabii serzenişleri oluyor. İşte bu takım düşürmeyle alakalı serzenişler var. Haklılar, doğrudur ama oyunda bir mantık içinde gidiyor. Biliyorsunuz oyunu alan bir büyük bir ortak var. Dolayısıyla bu ortaktan sonra bazı şeyler değişmeye başladı. Oyun içinde bazı şeyler biraz daha güncellenmeye, yenilenmeye başladı. Zamanda biliyorsunuz federasyonlar konusunda takımlar daha rahattı. Takım tutma, takımı ligde tutma gibi eğilimler içindeydiler. Daha sonra ne dedi oyun Topilav'ın? İlk 8'e girmeyi garanti koştu. Dolayısıyla böylece onun önüne biraz set koymuş oldu. Ama takım düşürmede olayında yine tabii gündemde tutuldu, yapıldı. Birçok arkadaşımız bu yönde her ay takım düşürerek devam etmeye çalıştı. Ama daha sonra bu yeni güncellemelerle değerli kardeşlerim dolayısıyla bu önüne geçilmiş oldu. Evet bu arada şimdi bu arada özellikle mesela bana sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Abi bu Gençlik Akademisi konusu çok soruluyor değerli kardeşlerim. Bununla ilgili de ben kısa kısa bilgiler vereceğim. Lütfen Gençlik Akademisi'ne yönelin. Gençlik Akademisi'ni ihmal etmeyin. Gençlik Akademisi gerçekten önemli. Evet, şimdi yeni güncellemeyle beraber diyeyim arkadaşlar. Takım düşüren arkadaşlarımız için bu bir handikap görülse de Gençlik Akademisi'nin öneminden her zaman bahsediyorum. Bu da ayrı bir konu abi. E, Arkadaşlarım bu da ayrı bir konu. Şimdi arkadaşlar tabii dedim ya konuşmamın başında sürçülisan edersem affola de. Çünkü nereden bakarsanız bir 11 aylık bir süre geçti. 11 aylık bir süre sonrasında bende de biraz da bir canlı yayın performansımız normal içerik çekmeye benzemiyor. Değerli kardeşlerim. Yani içerikleri çekiyoruz, montajlıyoruz. Sizin huzurunuza, beğeninize sunuyoruz. Ama canlı yayın ayrı. Face to face konuşuyorum ben. Yani hiçbir zaman oyun üzerinden yapmayı da planlamadım açıkça konuşmak gerekirse oyun üzerinden yapmayı da planlamadım. Dediğim gibi biraz evvel söylediğim gibi diğer ekranıma da bakıyorum. E, Oradan da bazı şeyler hazırlamıştım.
Evet, bu arada şey yapıyorum. Number Barınkay ortak canlı yayın abi demiş. Şimdi değerli kardeşim, ortak canlı yayın. Biraz evvel söylemiş olduğum gibi diğer iki değerli arkadaşımla ortak olarak olan bir grubumuz var. O grup içinde ben iki defa teklif ettim. Bir iki videomda da ortak canlı yayın yapabileceğimi, herkesle yapabileceğimi söyledim. Dolayısıyla her şeye açığım. Önce onu söyleyeyim. Sorunuza da bu şekilde bir cevap vermiş olayım. Tabii ki iyi olur. Tabii ki iyi olur. Yani bizi izleyen kardeşlerimiz için de iyi olur. Buradan da bunu söylemiş olayım değerli arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşımızın daha bir sorusu vardı. Şimdi onu da hemen sizler için bulmaya çalışıyorum. E, Şimdi arkadaşımız şöyle söylüyor. Ha, Ferhat arkadaşımız. Ferhat arkadaşımıza da selam olsun değerli kardeşlerim. Bir sorusu var. Abi diyor şimdi ben diyor takım çok düşürüyorum. Mesela 90'lara 80'lere düşürüyorum. Ama bana sezon başında 140 150 takımlar geliyor diyor. Ne yapmam lazım? Şimdi arkadaşlar biraz evvel söylemiş olduğum gibi. Arkadaşlar bakın yeni güncellemelerle, yeni şeylerle maalesef Gençlik Akademisi'nden eğer bol yıldızlı oyuncular da çıkartıyorsanız bunlar eskiden dahil olmuyordu. Bir yıldızlı oyuncular da %40 sayılıyor. Yani %40 baremine geliyor. Dolayısıyla bunların da etkisi ortadan bir miktar kalktığı için dolayısıyla siz takımınızı kaça düşürürseniz düşürün sizden kuvvetli takımların ya olması gayet normal arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar demiş. Merhaba güzel kardeşim Nonlayım. Hoş geldin, sefa geldin canlı yayınımıza. Şimdi değerli kardeşlerim, ben özellikle şunu söyleyeyim. Yani takım düşürmek artık çok cazip bir halde değil. Ve bu cazibiyet halinde evet arkadaşlar zaman zaman ufak tefek problemlerimiz oluyor. Bunlar için de tekrar özür diliyorum. İşte face to face'in zor yanlarından bir tanesi. Niye hani sık yapılmıyor diye hani bana da soruyorlar. İşte canlı yayın dolayısıyla zor arkadaşlar. Gerçekten zor. Çünkü teknolojinin o anda hiç beklemediğiniz sıkıntılar oluyor. Bu arada tabii yayın kesilebiliyor, bir gidip gelmeler oluyor, donmalar oluyor değerli arkadaşlar. Bu yönde de e, affınıza sığınalım diyorum arkadaşlar. Evet, olsun abi demiş Nonnem. Yani teşekkür ederim. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu açıdan tekrar teşekkürlerimi sunuyorum değerli kardeşlerim. Şimdi değerli arkadaşlar, o oyunu niye oynuyoruz? Her zaman söylediğim gibi. Yani o futbolu seviyoruz. Güncel futbolu seviyoruz. Güncel futbolu sevdiğimiz için de oyunu oynuyoruz. Oyunda her zaman bir konuya çok önem veriyorum. Hırsa lütfen kapılmayın değerli arkadaşlar. Yani ne olursa olsun başarılı olmak için her zaman 4 kupaya aday olun. Evet sezon başında çok güzel 4 kupaya aday olalım. Ama olabildiği kadar yapabildiğimiz kadar değerli arkadaşlar. Yani onun dışında fazla çıkmamaya çalışalım. Hırsa kapılmadan özellikle etkinliklerde. Bakın bunu önemli söylüyorum. Özellikle etkinliklerde hırsa kapılmadan e, lütfen. Yani bunu videolarımda hep söyledim. Yine söyleyeceğim değerli arkadaşlar. Yani o önemli. Bunu özellikle e, evet. Yani
DJ Number One arkadaşım. Çok teşekkür ediyorum. Yani elimizden geldiğince videoları yani mümkün olduğu kadar iyi tutmaya, sizler için en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da bu yönde artık hatamız oluyorsa da affınıza sığınıyoruz değerli arkadaşlar. Arkadaşlar ben sorularınız varsa almak isterim. Sorularınız var mı? Bana sormak istediğiniz, katılan arkadaşlardan sorularınız var mı? Bununla ilgili ha, evet. Şimdi arkadaşlarımızın soruları geliyor. Gençlik Akademisi abi demiş. Number one nasıl kullanalım? Şimdi değerli kardeşim nasıl kullanalım derken yani ne kastettiğini tam şey yapamadım açıkçası ama özellikle hani yani nasıl kullanalım diyorsun. Bu arada Ferhat kardeşimin yine bir sorusu vardı. Ona müsaade ederseniz öbür taraftan bir şey yaptım. Bakıyorum. E, Bana sosyal medya üzerinden yine ulaşan bir kardeşim, ulaşan bir arkadaşım daha doğrusu diyeyim. Abi diyor bu sezon başında diyor yedekleri diyor işte az takıma çıkarsın. Bakın arkadaşlar artık bu demode oldu. Yani bu muhabbet derler ya demode oldu. Artık bunu top pilavın kabul etmiyor. Yani çok çok eski zamanlarda yani daha ileriki daha evvelki aylarda evet bazı şeyler yapılabiliyordu. İşte az takımı rezerve alınıyordu, rezerv takım az takıma çıkarılıyordu falan filan gibi bazı şeyler kabul görüyordu. Ama bu çok uzun zamandır arkadaşlar. Hatta bu 3D'ye geçmeden evvel de açıkçası söyleyeyim. Yani 3D ile beraber oyunda bütün bir değişim oldu. Ha, number one arkadaşım demiş kaç slot çıkaralım abi demiş. Yani şimdi şöyle söyleyeyim değerli kardeşim kaçıncı level olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla şimdi her level'da bir slottan başlar biliyorsun Gençlik Akademisi en fazla 4 slota kadar gider. Ha, şimdi level'ın olarak ha, o evet 10 demiş. Yani şimdi tesislerin ne kadar gelişmiş, ne kadar tesislerinde ne kadar bir şeylik var, ilerlemem var. Stattı, akademiydi, işte otoparktı. Yani oyunun sana yönlendirmiş olduğu o tesislerde ne kadar bir ilerlemem var. O konuda tabii vakıf olmadığım için şimdi sana şey yapmak istemiyorum. Ama genel olarak sonra şöyle bir yani söylemiş olduğun şey şöyle bir aydınlatma getirmek istiyorum. Arkadaşlar bir muhakkak Gençlik Akademisi'nden oyuncu çıkar. Kesinlikle bir tane çıkartın. Ha, yıldızı kaç olursa olsun hiç önemli değil. Çünkü o oyuncu size en az 6 sezon, 7 sezon kesinlikle hizmet edecektir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bunu kesinlikle yapmak durumundasınız değerli kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar şunu da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Özellikle şu yanılgı var. Şu yanılgı var. Abi beceriler konusunda bir yanılgı var. Abi mesela biz kendimizden çok kuvvetli takımlara karşı bazen yani bu kabullenmişlik var daha doğrusu. Bu benim pek hoşuma gitmiyor değerli arkadaşlar. Hiç önemli değil. Kendinizden 20, 25, 30 barem diyeyim, birim diyeyim, kuvvetli rakibe karşı da çok rahat başarılı olabilirsiniz. Ha, yeter ki iyi analiz yapın. Bakın bu konuda da Mehmet Vakitsiz bir kardeşim var. Gerçekten çok güzel yorumları var. Buradan da ona selam ederim. Diğer kardeşlerimle beraber. E,
O arkadaşım mesela çok güzel kendine göre bir analiz yol çizmiş. Yani ben bile yapmıyorum öyle bir şey. Çok güzel bir analizi var. Kendine göre bir yol çizmiş. Kendine göre bir planlaması var. Olaya bakışı farklı. Yani bu oyuna oyun gibi değil de analitik bakan bir arkadaşım. Mehmet Vakitsiz değerli arkadaşım. Her videomuzda çok güzel yorumları var. Merak eden ne olursa da orada videolardan Mehmet Vakitsiz kardeşimin yorumlarına bakabilir. Yani sonuçta şimdi hiçbir zaman kötümser düşünmemek lazım. Düşünmeyin. Dolayısıyla her takım mağlup olabilir. Her takım yenilebilir değerli arkadaşlar. Yeter ki doğru taktik, doğru şeyle beraber. Yani önemli olan burada şey olması çok iyi demiş. Yani gerçekten hiçbir zaman işi oluruna bırakmayın arkadaşlar. Çabalarsınız. Ha, 10 maçın bir tanesi denk gelir. O maçta galip gelirsiniz. Ha, belki o maçta bir final maçıdır. Tak kupayı alır. Yani ben bunu çok yaşadım arkadaşlar. Çok yaşadım. Bakın samimiyetle söylüyorum. Ben hani ailemizin kanalında bir abiniz olarak söylüyorum. Gerçekten çok yaşadım değerli arkadaşlar. 100, 110, 120 gücünde takımla 140, 150, 160'lık takıma kafa tuttum. Bazen evet yenildim ama çok zorladım. Bazen de çok güzel bir taktikle rakibi iyi analiz ettim. Vaktimin olduğu sürece de o takımı finalde yenerekten en azından 3-4 tane o şekilde müzeme kupa götürdüm. Olmayacak hiçbir şey yok. Olmayacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Sonuçta her şey oluşabilir, olabilir. Evet arkadaşlar, bilmiyorum yani sizlerden başka sorular var mı? Şey yapacak bir soru var mı? Ha, evet. Başka bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Zaten biliyorum değerli kardeşlerim. Yani sizlerin takip eden yorumlarıyla videolara renk katan, içeriklerimize renk katan değerli kardeşlerimizi biliyorum. O yüzden çok da fazla tabii onlara için söyleyeceğim tek şey şükranlarımı, minnetlerimi iletmektir. Hepiniz sağ olun, hakikaten gerçekten sağ olun, var olun arkadaşlar. Çok önemli sizlerle beraber orada aynı şekilde olmak, aynı şekilde devam etmek arkadaşlar. Evet herhalde sanıyorum pek bir sorumuz yok. Ben dilimin döndüğünce yine böyle biraz şey yapmaya çalıştım, konuşmaya çalıştım. E, ha. Şimdi aslında bir soru daha var bana. Diyor ki bir kardeşim abi teknik taktik videolarla alakalı bir soru. Şimdi öbür ekranıma çok daha erken düştüğü için e, hemen çok daha fazla rahat okuyabiliyorum. O yüzden biraz buraya ana kanala biraz daha geç düşüyor. Evet, abim diyor yeni video ne zaman taktik videolar diyor. Değerli arkadaşlarım taktik videolarımız hakikaten ilgi görüyor. Biliyorsunuz özellikle onu oynatma listemiz içinde, ailemizin kanalı oynatma listemiz içinde ayrı bir yere tuttum. Ayrı bir şekilde kullanıyoruz. Onlar orada duruyor. Süper oynatma listemiz, oynatma listemiz, podcastlerimizle beraber e, teknik ve taktik videolar ayrı bir grup içinde. Onları da istediğiniz zaman bakabilir, inceleyebilirsiniz. Bunda da herhangi bir şey yok değerli arkadaşlar. Evet, yani bu akşam sanıyorum bir sıkıntı var. O yüzden bir taraftan da geri bildirim gönderiyorum.
Senden çok şey öğrendik, sağ ol. Estağfurullah, estağfurullah. Güzel kardeşim, benden yani dilimin döndüğünce bir şeyler söylemeye çalışıyorum videolarımda. Tabii ki her video yapıcı arkadaşımızdan, her video yapıcı kardeşimden öğreneceğiniz çok şeyler var. Dolayısıyla bu açıdan da yani herkesten öğrenilecek çok şeyler var diyelim değerli arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi tabii ki yayında bazı sıkıntılar var. Bir iki defa birkaç kere bu sıkıntıyı yaşıyoruz. O yüzden de çok fazla e, şey yapmak istemiyoruz. Yani evet, yani bu açıdan estağfurullah. Bakın bu kral konusunda da yani arkadaşlar lütfen no name kardeşim çok teşekkür ediyorum, kral sensin demişsiniz ama hani ben öyle bir şeyde gözüm yok. Bir de yenilemiş olayım bunu. E, evet, yayınında zaman zaman sıkıntılar oluyor, problemler oluyor. Dolayısıyla çok fazla uzatmayalım. Yaklaşık gene 32 dakika kadar bir canlı yayınımız oldu. İnşallah değerli kardeşlerim, inşallah bir başka canlı yayında teknolojik olarak tabii her zaman söylüyorum, canlı yayınlar zor arkadaşlar. Yani olası sıkıntılar oluyor, olası problemler olabiliyor. Bağlantılarda sıkıntılar oluyor, kopmalar, gitmeler, gelmeler oluyor ki bu akşam gene bunu yaşadık. Bazı yayınlarda mesela bu benim sanıyorum 4. canlı yayınım olacak. 2 sene içinde 4. canlı yayın. Bazı canlı yayınlar çok rahat geçiyor, çok akıcı geçiyor, çok güzel, teknolojik olarak bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bazı canlı yayınlarda da arka arkaya böyle bir problemler yaşıyoruz değerli arkadaşlar. Bu akşam da birkaç kere bir kesintimiz oldu. E, hepiniz saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum değerli arkadaşlar. İnşallah bir başka Top 11 videomuzda, içeriğimizde sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyacağım. E, yani çok böyle, yani çok da böyle istediğim gibi böyle bir canlı yayın olmadı diyeyim ama yine de abi yani takılmalar, yani takılmalar oluyor. Estağfurullah, sağ olun, teşekkür ederim. Çok güzeldi demiştiniz ama yani takılmalar oluyor. O takılmalar tabii bizim elimizde olan bir durum değil. Tamamen internette alakalı problemli şeyler. Evet arkadaşlar, hepinizi tekrar saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. İnşallah banttan izleyen arkadaşlarım da olacaktır. Orada yorumlarını da yaparlar. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka canlı yayında inşallah biraz daha böyle teknolojiye takılmadan diyeyim, sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyacağım. Hoş kalın, esen kalın arkadaşlar.